Haksız yere tutuklanan ve Fransa'nın ıssız adalarındaki zorlayıcı cezaevlerinden kaçmaya çalışan bir adamın hikayesi anlatılır. 1973 yapımı, klasik sinema anlayışını yansıtırken, 2017 versiyonu daha modern anlatım teknikleri ve görsel estetikle şekillendirilmiştir. Özellikle 1973 yapımı Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın başrolünde oynadığı ilk Kelebek filmi büyük yankı uyandırmıştır. Hatta bu ilk film için kitap satışlarını da önemli ölçüde artırdığını söyleyebiliriz. Drama ve hapishane filmlerini seven izleyici kitlesi ikinci filmi de sinema salonlarında yalnız başına bırakmamıştır. Her iki versiyon da Kelebek filmi, insanın azimle mücadelesini ve en karanlık anlarında bile umudu bulma çabasını aktarmada başarılıdır. Muhteşem Yedili filmi, zalim bir toprak sahibine karşı halkı savunmak ve adaleti getirmek için bir araya gelen 7 kahramanın hikayesini anlatır. Gerek kült olmuş müziğiyle, gerekse muhteşem oyuncu kadrosuyla çekilmiş güzel birer western filmleridir. Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Branson'lu ilk filmi 56 yıl sonra Denzel Washington, Chris Pratt ve Ethan Hawke'lı ikinci film izlemiştir. Her iki film de izleyiciler tarafından beğenilmiş ve ilgiyle izlenmiştir. Her iki versiyonun sinematografik yaklaşımları ve anlatım tarzları farklıdır. Bu da izleyicilere farklı bir deneyim sunar. Stephen King'in çok satan romanlarından biri olan Hayvan Mezarlığı, 30 yıllık arayla 2 kez çekilip vizyona girmiştir. İkinci filmin ilk film kadar ses getirdiği söylenemez. Fakat ilk film korku dalında sinema sektörüne damgasını vurmuştur diyebiliriz. Tabii yazar Stephen King olunca bu durum çok da şaşırtıcı değil. Her iki film de ölümün kaçınılmaz gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini anlatırken, aynı zamanda ölümün ardından gelen korkutucu sonuçlar ve gizli doğaüstü güçler üzerine derinlemesine sorgulamalar yapar. Bir yandan da insanın ölümle yüzleşme ve öldürmenin sonuçları gibi evrensel temaları derinlemesine sorgular. Aynı temaya sahip ancak farklı dönemlere ait iki komedi filmidir. Her iki film de iki hilekar adamın zengin kadınları kandırarak para kazanma çabalarını ve aralarındaki eğlenceli rekabeti konu alır. İlk filmde Marlon Brando ve David Niven gibi usta iki oyuncunun oynamasına rağmen Kirli Çürük ve Adi ismiyle vizyona giren Steve Martin ve Michael Caine'in muhteşem performanslarıyla izleyicileri kahkahaya boğan ikinci film, ilk filme göre daha çok ses getirmiştir. Sonuç olarak her iki film de usta oyuncular dışında zekice yazılmış senaryosuyla da dikkat çekmektedir. Her iki film de izlenmeye değer. Doğaüstü korkular, şeytani varlıklar, izole bir mekanda hayatta kalma mücadelesi ve psikolojik gerilim gibi unsurları işleyen bu film, korku filmi denilince ilk akıllara gelen filmlerden birisidir. Ancak 1981 yapımı, düşük bütçeli etkiler ve yaratıcı pratik efektlerle korkuyu daha görsel ve fiziksel bir düzeyde sunarken, 2013 versiyonu daha modern efektler ve daha yoğun şiddet öğeleriyle korkuyu izleyiciye daha görkemli bir biçimde yaşatır. Ülkemizde Şeytanın Ölüsü ve Kötü Ruh olarak her iki isimde de vizyona girmiştir. Yazar ve yönetmenliğini Sam Raimi'nin yaptığı ilk film büyük ses getirmiştir. İkinci film gerek oyunculukları gerekse kurgusuyla maalesef izleyicilerde aynı etkiyi uyandırmamıştır. Elbette ilk filmde oynayan Bruce Campbell'ın muhteşem performansı da iki film arasındaki bu farkı yaratmıştır diyebiliriz. Çapkın bir adamın hikayesini anlatan Alfie filmi, Michael Caine'e ün kazandırırken, ikinci filmde oynayan Jude Law'a ise tabiri caizse ün kaybettirmiştir. İkinci film, eleştirmenler tarafından yeniden çekilen filmler arasında en başarısız film olarak gösterilmektedir. Bireyin korkuları ve güvenlik hissinin yok olması temalarını işleyen film, içerdiği gerilim ile izleyiciyi derinden etkiler. Yabancı bir yolcuyla başlayan ve gerilim dolu bir kovalamaca ile devam eden, doğaüstü ve psikolojik korku unsurlarını barındıran hikaye, elbette ki gerçek yaşamdaki insan ilişkilerini de etkilemiştir.
Birçok sürücüyü etkisi altına alan Otostopçu filmi, listemizdeki diğer filmler gibi 2 kez çekilmiştir. Günümüzde özellikle taksicilere yapılan katliamlar göz önüne alınınca yazar Eric Red'in, arabaya alınan yabancılar hakkında pek de haksız olduğu söylenemez. Kuşkusuz Batı Yakası hikayesi, belki de müzikal denilince ilk akla gelen filmlerin başında gelmektedir. New York'un sokaklarında iki çetenin arasındaki çatışma ile gelişen aşk hikayesini konu alır. 1961 yapımı, klasik Hollywood müzikal sinemasının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilirken, 2021 versiyonu, modern sinema teknikleri ve çağdaş görsel anlatımla yenilenmiştir. Aynı adı taşıyan ve romantik drama ile müzikal türlerinde devrim yaratmış iki önemli yapımdır. Her iki film de izleyiciler tarafından beklenilen ilgiyi görmüştür diyebiliriz. Ülkemizde Şey ismiyle vizyona giren film, bir grup bilim insanının ve kaşiflerin Antarktika'da izole bir araştırma üstünde karşılaştığı doğaüstü bir yaratık ile yaşadıkları korku dolu hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Özellikle 1982 yapımı, korku sinemasının klasiklerinden biri olarak kabul edilirken, yönetmen John Carpenter ve oyuncu Kurt Russell'ın ünlerini pekiştiren bir film olmuştur. Bu projenin getirdiği başarıyla ikili, başka birçok filme daha imza atmıştır. Fakat hiçbiri bu filmin yerini tutmamıştır. 2011 yılında ikinci film, orijinal filmdeki olayların öncesini anlatır ve modern sinema teknikleriyle görsel olarak yeniden şekillendirir. İlk filme nazaran ikinci film için başarılı olduğunu söylemek çok gerçekçi sayılmaz. Yine John Carpenter imzalı başka bir film olan 13. Bölgeye Saldırı filmi için istenilen beğeniyi almıştır diyebiliriz. 1976 yılında John Carpenter, diğer birçok filmi gibi bu filmi de hem yazmış hem de yönetmiştir. Çeteler tarafından polis karakoluna düzenlenen bir saldırıyı konu edinen bu film, ikinci kez çekildiğinde ünlü oyuncu kadrosuna ve zengin görsel efektlerine rağmen ilk filmle aynı başarıyı yakalayamamıştır. Tepe'nin gözleri olarak vizyona giren her iki film de ıssız bir bölgede bir ailenin ucube insanlar tarafından tuzaklara düşürülmesi ve hayatta kalma mücadelesini anlatırken 1977 yapımı Wes Craven'in korku sinemasına getirdiği yenilikçi yaklaşımla baskıcı gerilim ve toplumsal eleştiriler içerirken 2006 versiyonu ise günümüz korku sinemasının daha görsel ve şiddet odaklı yaklaşımını yansıtır. İkinci film ilk filme göre daha çok ses getirmiştir. İkinci film için senaryo üzerinde biraz oynanarak ve efektlerin de yardımıyla bu başarıya ulaşmıştır diyebiliriz.